Günaydın arkadaşlar. Su yükleme gününün ikinci gününden selamlar. Kalktım, kardiyomu yaptım. Bir saat. Şimdi evde yapılacak ufak tefek işler var. Dün Merve biraz yaptı temizlik. Gece işe gittiği için, uçuşa gittiği için öğlen 12 gibi gelecek. Ben de dün söz vermiştim, hem dedim yapayım kalan işleri. Birkaç süpürge yapılacak yer kaldı. Bir de paspas yapılacak tabii. İlk kahvaltı öğününe kadar hemen onları halletmeye çalışacağım şimdi. Bugün büyük ihtimal off yapacağım, antrenmana gitmeyebilirim. Yani öyle planım vardı. Bir de bayramın ilk günü bugün zaten. Gelen giden olabilir. Bayramınız da kutlu olsun. Şeker bayramınızı kutlarım. Böyle yine aynı şekil zaten beslenme. Suyumuz bugün 10 litre. Dün 9'du. Bugün 10 litre olacak. Gerçekten yani evde olduğum için Allah'tan şanslıyım. Çünkü o kadar çok su içtiğimiz için sürekli lavaboya gitmek zorunda kalıyorum. Dışarıda olsam bayağı zorluk çekerim herhalde. Evet, yavaştan dediğim gibi temizliğe başlayayım. Merve gelince de en azından temiz olsun ev. Üstünü dedim süpüreyim, sonra halıları kaldırıp altını komple süpüreyim. Sonra da paspas yaparız. Bir de oturma odası var. Oturma odasında detaylı temizlemem lazım. Evet, süpürge bitti. Koridor için. Koridorun paspasını atıp halılarını en azından sarayım. Bu da benim için kardiyonun devamı gibi bir şey. Ben böyle şeyleri seviyorum bu arada. Yardım etmeyi, yardımcı olmayı. Keşke vaktim hep olsa evde vakit geçirsem de yapsam, hiç sıkıntı değil. Ama işte hayat şartları, çalışmak zorundasın. Belli bir gelirin olmak zorunda. Bir de yarışma hazırlığında maddi süreç gerçekten zorlayabiliyor. Yani aldığımız, yediğimiz besinler aslında dışarıdan söyleyen biri için tabii ki bizim yediklerimiz daha makul. Daha uygun fiyatlara geliyor ama şu son yükleme sürecinde biraz daha artıyor tabii. Balık, somon falan devreye girince. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Sonucunda istiyorsak eğer istediğimizi almayı, o yüzden her şey mübah diyoruz son zamanlarda. Acıktım bu arada. Dün akşam en son 10'da yaptım öğünü. Zaten karbonhidrat sıfır. Şu işleri bitireyim. Belki bir markete çıkarım. Fileye gidersem eğer ıspanak almak için. Onun için çıkacağım. Bir de Merve'ye dün saç boyası alacaktım. İstediği saç boyası diğer filede yoktu. File markette. Eğer buradakine gidersem büyük ihtimal buradakinde olur. Ona da almış olurum ben. Ona da sürpriz olur. Çıkabilirsem tabii. Şu işleri halledeyim eğer kan şekerim çok düşmezse. Evet, oturma odasında bitti süpürme işi. Burada da paspas işini bitirdikten sonra işin büyük kısmı bitmiş oluyor. Zaten diğer odaları yapmıştı Merve, sağ olsun. Biz de ona nacizane destek için şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Nerede birlik orada dirlik demişler arkadaşlar. Ne yapacaksak birlikte. Öyle her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü hayat arkadaşımız. Birbirimize destek olmazsak bu hayat öbür türlü zaten yürümez. Siz de eşinizi, sevdiklerinizi lütfen destek olun. Yardımcı olun. Elinizden geldiğince, fırsat buldukça. Ben de çok fırsat bulamıyorum. Dediğim gibi çalıştığım için Merve de çalışıyor ama sağ olsun o yine hallediyor bir şeyleri. Bir de ben yarışma sürecinde çok fazla bir şeye karışamadım.
Hatta onun konuşmasını da yaptım geçen gün, mesajlaştık. Ben işteyken. Dedim inşallah şu yarış bitsin, sana yardım edeceğim hep. Çünkü hep ona kalıyor yük. O yüzden biraz ben de muzdaripim o konuyla alakalı. Dostlar, temizlik bitti. Bu arada kilo ile ilgili bilgi vermemiştim sanırım. Kilom 78'e düştü. Yani normalde 2 kilo tolerans var zaten 75 kiloda yarışacağım için. 77 olmam yetiyor ama tartı gününe kadar ben 76 gibi, hatta 75'e bile düşebilirim. Su yüklemesi çünkü öyle bir şey. Onu bekliyorum. Temizlik bitti dediğim gibi. Gayet iyi oldu. Evet. Temiz. Evet. Koridorda burasıydı. Koridoru temizledik. Karıcığım da gelince yorumunu yapar. Evet, şimdi üstümü değiştireceğim. File markete gideceğim. Dediğim gibi file marketten. Ispanak var orada, paketli şekilde satılıyor. Çok güzel. Ondan alacağım. Sabah yumurtaya ekliyorum çünkü. Onun dışında salatalık azalmıştı. Salatalık alacağım. Şu an aklıma gelen bunlar. Hindim de bugün bitiyor. Onu da alabilirim. Evet. Bakalım. Gidince inşallah kalmıştır alacağım şeyler. Evet, hazırlandım. Şimdi file markete geçeceğim. Çok fazla işim yok zaten. Dediğim gibi bir saç boyasına bakacağım Merve'nin. Dün istemişti, alamamıştım. Bir ıspanak, bir salatalık. Bir de büyük ihtimal hindi. Varsa hindi alacağım, hindi göğüs. Evet, geldim ama maalesef kapalı file. Ama internetten de baktım, o kadar açık görünüyor. Demek ki internet şeyine girmemişler. İlk günü kapalıymış, ikinci günü açıkmış. Hayal kırıklığı. Geri döneceğiz eve. Yapacak bir şey yok. Eve geldim. Yumurtalar hazır. Pişireceğim. Onun öncesinde kabak ekleyeceğim mecbur. Bir de kapya biber ekleyeceğim. İlk öğünü böyle yapacağız. Rendelemem lazım kabağı. Kapya biberimizi de dilimleyelim. Şimdi yumurtaları ayıracağız. Tabii. Sarılar çöp. En çok üzüldüğüm konu bu yarışma sürecinde. Şu yumurta sarılarının çöp olması. Annem annem önceden hep kızardı. Aile evinde yaşarken. Ziyan ediyorsun diye. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yarışma sürecinde böyle olmak zorunda. Makro, mikro, şu, bu, yağ hesabı falan filan. Tuz. Tuzu bile tartarak yaşıyorsun işte, öyle düşün yani. Bu arada tuzumu da tartacağız. Daha tartmadık. Bugün yine 12 gram tuz var. Merve de daha gelmedi. Onun gelmesine de bir herhalde 2 saat, 2 saat, 1 saat falan var. Normalde onu beklemeye çalışacaktım ama kahvaltı için dayanamadım. Acıktım yani kardiyoda yapınca. Evet, ilk öğünü hazırladık. İlk öğünümüzü yapıyoruz. Saat şu an kaç? Evet, saat 11'e 10 var. Biraz geç kalmış olabiliriz. Gerçi sıfır karbonhidrat olduğu için çok problem değil. Yumurta, kabak ve kapya biber var. Tuzumu tarttım, 12 gram. Biraz da tuz ekledim. Burada da C vitamini. Sıfır karbonhidrat olduğu zaman su yüklemesinde C vitaminini de olabildiğince yüksek kullanmaya çalışıyorum. 4000 mg, 5000 mg'lara kadar çıkıyorum yani günde 5 kere veya 4 kere kullanıyorum. Yine böyle başladık. Kardiyo, temizlik, markete gittik. Gördüğünüz market kapalıydı zaten. Şimdi ilk öğün.
Öğünüm bittikten sonra hindiyi pişireceğim. O da aradan çıksın. Somonu sonra yaparım zaten. Akşam son 2 öğünüm olduğu için. Öyle arkadaşlar. Süreç böyle ilerliyor. Su yüklemesinin 2. günündeyiz yani. Evet, evde kestirmişim. Uyudum biraz. Merve de hazırlandı. Dışarıya çıktık şimdi. Biraz dışarıda vakit geçirelim dedik. Öğünümün birini yanıma aldım. Dönünce de diğer 2 öğünü yapacağım tekrar. Tuzla Marina'ya mı? Tuzla Port'a mı gidiyorduk? Tuzla marina galiba. Tuzla Marina'ya gidiyoruz. 2 dolaşacağız. Belki de ikisi aynı yerdedir. Bir kahve içeriz. Aynı. Ben ilk defa gideceğim. Sen de ilk defa gideceksin zaten. Belki ben bir ara gitmiştim ama çok önceden. Öyle biraz zorluyor sıfır karbonhidrat bugün. İster istemez zorlanıyoruz yani. Ayakta duracak bazen halim olmuyor hatta. Çok halsiz hissediyorum ama doymak istiyorum artık. Bebek Yani gibi uyuyordu. Çok tatlıydı. doymuyorum. Doymak istiyorum. Bir an önce yüklemeye geçmek istiyorum. Ya karnım doysun yeter. Bozmaktan falan şeyim de yok yani. Karnım doysun. Sadece onu istiyorum. Yüksek karbonhidratlı temiz beslenme bile olabilir. Hiç sıkıntı yok. Hayır. Evet geldik. Kahvemizi içtik. Çok güzelmiş burası. Evet burası güzel baya. Ya ben çok önceden gelmiştim. Yıllar önce. Tam da hatırlamıyorum yani işte net olarak. Ama modum olmadığı için çok keyfini çıkaramıyorum. Merve de benim yüzümden keyfini Ben iş çıkaramıyor. arkadaşlarımla karşılaştım Cemre ile Elçin'le. Çok Aynen. özlemişim İş arkadaşları da yan masamızdaydı. Denk geldik öyle. Evet fazla durmadık. 1 saat, 1,5 saat durduk şimdi eve döneceğiz. Diğer son 2 öğünüm var onları hazırlayacağım. Bir de markete uğramam lazım. Birkaç eksik var. O eksikleri tamamlayayım yarın için falan. Daha önümüzde çünkü 4-5 günümüz var. Sıfır karbonhidratlı günler devam ediyor çünkü. Yükleme gününe kadar modumuz biraz düşük. Az karbonhidrat olsa yeterli. Bakacağız. Sonra tekrar geleceğiz ama buraya Merve'ye söz verdim. Çünkü tadını çıkaramadığımız için gelip adam gibi sabahtan geliriz hatta erkenden. Burada hayvanat bahçesi falan da var. Orayı da gezmek istiyoruz. Tadını çıkarıp hem yiyip içeriz. Değil mi? Yani sınırlı şekilde beslendiğim için şu an gerçekten insanın modu çok olmuyor. Bu mod sadece beni değil işte bu sefer Merve'yi de etkiliyor. Yok gayet iyiyiz maşallah. Canım benim. Kurban olur. Yazın gelelim. Böyle erkenden 11'de falan. Aynen. Bir kahvaltı yaparız gelip olmadı. Ya da Hayvanat bahçesi varmış. evet Oraya oraları bir gezeriz. gezeriz. Sonra Dondurma bakarız duruma yeriz. göre. Aynen dondurma alayım dedim sana. Ye dedim. Hayır, Sıkıntı yazın yok. Yemedi. istiyorum ben şimdi soğuk zaten. Evet. Kapanıyorum. Kapatıyorum. Var mı diyeceğim bir şey? Evde görüşürüz. Aynen. Haydi. Ari Buldun mu arabanı? bulduk. Sen buldun. Günaydın dostlar. Evet bugün su yüklemesinin 3. gününde olacağız. Bugün 11 litreye kadar çıkacağım suda. Beslenmede bir değişiklik yok. Yine sıfır karbonhidrat aynı. Evet kardiyoya geçeceğim. Daha kardiyomu yapmadım. Şu an kardiyomu yapacağım 1 saat. Ondan sonra kahvaltı öğünü falan. Sonra bayram gezmesi var bugün biraz. Onları aradan çıkaracağız. Gün geçtikçe sıfır karbonhidrat zorlamaya devam ediyor tabi. Ama iyi uyandım bugün. Şu an çok aç değilim. Kardiyo yaptıktan sonra çıkacağım tabi. Kardiyoda devam edelim. Sekiz yumurta var. 8 yumurta beyazı.
Bir tane tam kullanıyorum. Ispanak. Çok az bir şey de kıyma koydum bugün. 100 gram falan. Diğer ürünü hazırladım zaten. Tavuk önüm de burada. 500 gram tavuk var. Akşamda tekrar 500 somon. Onu da ikiye böleceğim. Sıfır karbonhidratla devam. Evet, işlerimizi hallettik. Çıkabildik evden şimdi. Bayram ziyareti var. Babamlara gideceğiz ilk. Oradan sonra bir mezarlığa uğrayacağız. Sonra dedemlere, dayımlara gideceğiz. Bugün sporu da o tarafta yapmayı düşünüyorum. Bir arkadaşımla konuştum. Bu yakın ekipte gideceğiz. Orada yapacağız bugün antrenmanında. Ben çok özlemiştim. McFit iyi oldu. Oranın makineleri yani farklı makineler olduğu için daha iyi oluyor bence. Evet, ekipmanları da zaten güzel. Öyle denk geldi. Sağ olsun arkadaş da kırmadı. Gidince antrenman videosu çekiliyor mu orada bilmiyorum tabii. Millet her şeyi çekiyor. Bir de küçücük kamera. Evet, gezme faslı bitti. Tabii oraları çekemedik. Açlıktan ölüyorum. Hiçbir şey yemedim. Gittiğim yerlerde o kadar güzel şeyler vardı ki. Yengelerim çok güzel şeyler yapmış. yedim. Merve gömdü vallahi. Börektir, baklavaydı. Şimdi bu Yaka McFit'e geldik. Antrenman yapacağım. Beraber yapacağız. Merve de yapacak. Bir arkadaşım burada çalışıyordu. Sağ olsun misafir edecek bizi. Birkaç parça önümden atıştıracağım çünkü çok açım. Bir de girdiğimde belki bir Churchill içerim. Öyle antrenmana girerim. Evet, antrenmana başladım. Sırt yapıyorum. Burada çekimle alakalı problem olabilir diye çok fazla çekim yapamayacağım. Antrenmandan sonra artık yani çekebildiğim kadar çekeceğim. Sırtla bir iki tane de ön kol ve arka kol ekleyebilirim en sona. Hiç enerjim yoktu antrenman için. Ama antrenman başlayınca enerjim yerine geliyor. Özellikle sıfır karbonhidrat olan günlerde gerçekten böyle oluyor ama antrenmana başlayınca gerçekten çok güzel. Bu sefer modum yerine geliyor. Bu son zamanlardaki çoğu antrenmanımda böyle oldu. İyi ki gelmişim diyorum sonra da. Çünkü antrenman yapmam gerekiyor. Son en azından 3-4 gün daha. Eklemeye başladığımız günden itibaren zaten keseceğim. Antrenmanları da bırakıyorum. Bacak antrenmanını zaten bir hafta önceden bırakıyoruz. Okay. Çok kirli. Nice. Evet, sonunda eve geldik. Bayağı streslendim, yolda trafik çek falan filan. Bir de kahve içtik dışarıda. Şimdi daha yeni balıkları koydum. Airfryer'de yapacağım. Onun dışında 7 litre suyu içtim. Daha 4 litremiz var normalde. 11 litreyi tamamlamam lazım. Yani yatana kadar onu da tamamlayacağım. Yatmadan önce de kardiyomuz var yine. Bugün sabah 1 saat yaptım. Antrenman sonrası 20 dakika yaptım. Yatmadan önce de en kötü 45 dakika falan yaparım diye düşünüyorum. Evet, saat şu an 8.30. Hemen balığın olmasını bekleyeceğim. Öğünü yapacağım.
Böyle 1,5-2 saat sonra bir öğün daha yapmam lazım. Biraz sıkıştırdım bugün öğünleri. Öyle oldu, yapacak bir şey yok. Zaten bayram olayı da bitti benim için. Öyle gezme falan bir şey yok. Yarın ve diğer gün var zaten. 2 günümüz kaldı sıfır karbonhidratta. Ondan sonra tartı gününü, tartıyı verdikten sonra yüklemeye başlayacağız inşallah. Doymayı çok özledim. Özellikle gerçekten pirinci bile çok özledim. Şu an o kadar arıyorum ki. Hani böyle bir 100 gram bile olsa beni mutlu edecek yani. Çok zorlu bir süreç. Gerçekten yaşamayan anlamaz. Yani hazırlık sürecine karar veren genç arkadaşlar olabilir. Bu zorluklara katlanabileceğiniz ve bu zorluklarla baş edebilip yanınızda destekçiniz yoksa biraz fazla zorluk çekebilirsiniz. Ben desteğim olduğu için biraz daha Merve olsun, ailem olsun daha iyi yürütüyorum. Dediğim gibi Merve'nin sayesinde zaten biraz daha ayakta durabiliyorum. Yüzüm falan baksana acayip çöktü ya. Değil mi? Biraz çöktü. Yapacak bir şey yok. Yani Yarıştan bir hafta sonra normale döner yemeye başladık. Börekleri aldık, stokladık. Aynen buzluğa attık. Artık yarıştan sonra bakacağız. Tabii şampiyon olursak öyle bir şey yok. Devam edeceğiz. Bir ay daha inşallah. Allah nasip etsin de şampiyon olalım. Sıkıntı yok. Bir ay boyunca yine yemeyelim. Hiç problem değil. benim Nisan'da yıllık iznim var. Şu an her şey Murat'a bağlı. Eğer derece gelmezse hani bozacağı için Nisan sonu böyle yurt dışı olur, Gaziantep falan olur. Oralara gidip Evet. iyice bir bozacağız. Ama tabii şampiyon olursa Şampiyon ben olursak Mayıs'a arkadaşlarımla kalacak. falan takılırım. Aynen. O yıllık izinle çıkacak mecbur. Ben de Aynen. yıllık iznimi yarış haftası kullanacağım mecbur. Murat da diyete devam edecek. Aynen. Diyete devam edeceğiz. İstediğimiz o zaten. Sıkıntı yok. Aynen. Şampiyon olalım yeter ki bir ay daha devam edelim. Hiç problem değil. İnşallah Allah nasip eder. Emeklerimizin karşılığını alırız. Bir tane. Kalk. Bitki çayımı içeceğim. Kardiyomu yapacağım. Öğünler bitti. Bu zamana kadar ki bu arada en flat vücut hatlarım yani o karbonhidrat aldığım süreçteki kadar daha dolgun ve belirgin değil de daha böyle düz bir görüntüye dönüştü sıfır karbonhidrat sürecinde. Ama zaten öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerektiği için formunda devamında iyi olması mümkün oluyor. Yani o yüzden kafaya takmıyoruz böyle şeyleri. Bu şekilde kardiyoya geçeceğim. Dediğim gibi sabah bir saat yapmıştım zaten. İdman sonrası 20 dakika yaptım. Şimdi bisiklet çevireceğim yine. Bisikletin üstünde devam. Artık affedersiniz yani sabah bir saat, akşam bir saat bisiklet yap falan. İnsanın poposu ağrıyor yani. Ya zaten yastık koyup yapıyorum. Çünkü çok uzun süre kalınca gerçekten uyuşuyor bir yerden sonra. Bir de yağ oranımız iyice düştüğü için gerçekten iyice daha fazla ağrı oluyor. Bu şekilde devam. Kardiyo ile kapatacağım günü. Yarın da bugün günlerden pazartesiydi, yarın salı. Salı ve çarşamba da bu şekilde devam. Sıfır karb. Su litresi sadece artacak. Bu arada suyu da iyi kısa vakit olmasına rağmen iyi tamamladım. Son 1,5 litreye yakın suyum var. Onu da kardiyo ile beraber en azından tüketmeyi düşünüyorum. Süreç bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yarışma gününe, tartı gününe ayrı ayrı vloglar çekeceğim zaten. Yarış sabahı olan formu ben de çok merak ediyorum. Çünkü istediğimiz gibi ilerlerse yükleme sürecim vesaire çok güzel bir sonuç çıkacak diye ortaya umuyorum. Umutluyuz. Hiçbir şekilde umutsuzluk falan yok. Çünkü bu bir süreç, 6 aylık süreçte gerçekten çok büyük emek verdim.
Yani bu yarışma sürecinde bütün zorlukları yaşayan bilir. Yani maneviyat olarak, maddiyat olarak her türlü zorluğu gördüm. Ama üstesinden geldim. Sonuna yaklaştım en azından. Öyle söyleyeyim. Yani sonucu da istediğim gibi, istediğim sonucu alırsam benden mutlusu olmayacak. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Bütün yarışacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Benimle aynı podyumda olacak arkadaşlara da başarılar diliyorum tabii. İyi olan kazansın. Formu iyi olan tabii ki kazanacak. Her zaman diğer yarışlarda da olduğu gibi benden eğer iyiyse birisi, benden öndeyse zaten her zaman tebrik etmişimdir. Hiçbir zaman hani böyle değişik tavırlara girip falan podyumdan falan indiğim falan da olmadı. O yüzden iyi olan kazanır inşallah. Hakkımızda hayırlısı olur. İyi sonuçlarla inşallah buraya geri dönerim. Sonucunda istediğimizi aldığımızda inşallah onun da videosunu ayrı bir şekilde süreci baştan sona neler yaşadım, neler oldu, olumlu olumsuz neler yaşadım bunların hepsini İnşallah aktarırım size sonucunda. Yani şampiyon olsam da anlatacağım, olmasam da anlatacağım zaten bu süreci. YouTube'dan eksik kalmayacağım, devam edeceğim videolara. Çünkü gerçekten içerik üretmek hoşuma da gidiyor ayrıca. İzlenirse bir de zaten yani izleyip güzel bir kitle oluşturursam yani sevilirsek benim için de güzel olur tabii. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Yarınki videoda tekrar beraber olacağız. Her gün vlog çekiyorum zaten. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.